Nisan 1915 Seddurbahir, Ertuğrul Koyu ve Kumsalı çıkarmaları. 25 Nisan sabahı İngiliz 29. Tümeni donanmanın yoğun ateş desteğinde Seddurbahir bölgesinde 5 ayrı yere çıkarma yapmaya başladı. İlk hedef olarak Alçıtepe ele geçirilecek, Kilitbahir plotosuna ilerleyerek merkez tabyaları susturulacak, Boğaz giriş bölgesi elde edilecekti. Bu bölgeyi Yargay Hafız Kadri komutasındaki 26. Alayın Binbaşı Mahmut Sabri'nin komuta ettiği 3. taburu savunmaktaydı. Donanmanın üstün ateş desteğinde Seddurbahir kıyılarına çıkarma yapan İngiliz kuvvetleri, bu kıyıları savunan kahraman Türk askerlerinden çok şiddetli mukavemetle karşılaştılar. Takım ve manga kuvvetinde küçük birlikler halinde tertiplenen Türk birliklerinin açtıkları ateş sonucu binlerce İngiliz askerinin cesetleri sahili doldurmuştu. Ezineli Yahya Çavuş takımıyla Ertuğrul Koyun'a, River Clyde ve Albion gemilerinden çıkarma yapanlara karşı 12,5 saat savunma yapmış, düşmanı perişan etmişti. 25 ve 26 Nisan günlerinde kahraman Türk askerlerinin bu direniş karşısında çok büyük zayiat veren İngiliz kuvvetleri bekledikleri başarıyı elde edememiş ve hedefleri olan Alçıtepe'yi ele geçirememişlerdi. Ancak donanmanın ateş desteği ve takviyelerle kıyılarda tutunabilmişlerdi. O gün ilk anda çıkan 240 tane İngiliz'den ancak 40 tanesi sağ olarak sahile varabilmişti. O kalanlar da bir kumsalda bir tümseyin arkasında ancak sığınabilmişlerdi. Evet arkadaşlar, şu an 25 Nisan 1915 günü İngilizlerin çıkarma yaptığı Seddurbahir Kalesi'nin önündeki V kumsalındayız. Çıkarma yapılan günde en çok kişinin kaybedildiği nokta burasıdır. Buraya gelen İngiliz nakliye gemisi River Clyde iki yanından rampalar düzenlenerek bir çıkarma gemisine dönüştürülmüştü. 25 Nisan sabahı River Clyde tam da şu gösterdiğim noktada şu kayalara doğru bodoslamadan girdi ve karaya oturdu. Amaç İngilizlerin karaya çıkmasını sağlamaktı. Fakat İngilizlerin hesaba katmadığı bir şey vardı arkadaşlar. Yahya Çavuş'un ve 50 adamları. Yahya Çavuş ve 50 arkadaşı şuradan, İngilizlere göre makinalı tüfek ateşi deseler de bizimkilerde maalesef o an için burada makinalı tüfek yoktu. Tekli tüfeklerle burada akşama kadar 1200 tane İngiliz'i öldürdüler. Geri kalanı da şurada bugün hala duran şu küçücük timsahın arkasında canlarını zor kurtardı. Bunun resimlerini internette görebilirsiniz. Ayrıyeten ilerlemeye çalışan İngilizler de köyün içerisinden keskin nişancılarımız tarafından tek tek vuruldular. O gün akşama kadar ölen İngiliz sayısı 1500'ü geçmiştir. İngilizler için en büyük sürpriz herhalde burası olsa gerekir. Şurada koyunda, hala da Azza koyunda da göreceğiz iki tane. Karaya çıkmış. Bak. Gördüm. Şimdi buraya gelip burada saklanıyorlar değil mi? Buraya gelip burada şu şekilde. Onu sonradan ekleriz ona. Zaten görsellerde bulursun onu. Bunun altına yatmışlar hani. Bu şekilde yatıyorlar. İstersen çek beni şöyle yatarken. Geç bakalım. Tam burada yatıyorlar. Anlatayım mı? Anlat. İşte arkadaşlar 25 Nisan 1915 günü İngilizler burada çıktıktan sonra eğer güçlü olmasaydı o burada tutulmaları maalesef mümkün olmayacaktı. Ama nedense Alman generalleri burayı bir türlü tıraş etmedikleri için bugün oldu aynı benim yaptığım gibi göreceksiniz görsellerde şu şekilde yatarak yaklaşık 1000 kişi ancak canını kurtarabildi ve Seddurbahir Kalesi'ni yoğun çatışmalarla 2 günde ancak alabildiler. Ama Alçıtepe'yi geçemediler ve gene döküldüler. Zafer bizim. Onlar da sahilde bir kum tümseyinin arkasında ancak canını kurtarabilmişti. Bu harekat esnasında 3. taburun 10. bölüğü Ertuğrul Koyun'u, 11. bölük Tekke Koyun'u, 12. bölük ise Morta Koyun'u savunmaktaydı. Özellikle Ertuğrul Koyun'da düşmanın saatlerce ilerleyememesinin sebepleri Yahya Çavuş ve orada görev alan kahraman askerlerin cesaretinin yanı sıra deniz içine açılmış lağımlar ve çıkarma noktasının hemen ilerisindeki tel örgü hatlarıydı. Açılan lağımlar ağır yük taşıyan askerlerin ilerlemesine engel olmuş ve tel örgülerde karaya çıkan askerleri oldukları yerde sabit kalmaya mecbur etmiştir. Bu sayede de Türk çapraz atışı etkili faydalar göstermiştir. Seçme bir tümen olan 29. İngiliz tümeninin komutanı General Hunter Weston asıl çıkarma yeri olarak Ertuğrul Koyu ve batısındaki işaretli Tekke Koyu'nu seçmişti.
Bu nedenle bu koya ilk adımda bir alay, ikinci kademe olarak da yine bir alay ayırmıştı. Donanmada öncelikle bu çıkarmayı destekleyecekti. İlk hücum kademesindeki İrlanda taburunu taşıyan çıkarma araçlarının burunlarına yerleştirilen ağır makinalı tüfeklerde yakın mesafeden bu cehennem ateşine katılmışlardı. Bu ateş desteğinde ilk çıkarma araçları kıyıya ulaşmış ve İrlandalı askerler kumsala çıkmışlardı. Evet arkadaşlar, az evvel V koyunda İngilizlerin çıkarma yaptığı alanı anlatmıştık. Şu anda da Yahya Çavuş ve arkadaşların, yani 26. Piyade Alayı'na bağlı 3. taburun buradan İngilizlere mevzi aldığı ve ateş ettiği yerdeyiz. Gördüğümüz siperler tabi yenilenmiş ama orijinal yerlerinde 25 Nisan 1915 günü saat 06'da İngilizler yaklaşık 8 taburluk bir kuvvetle buraya, şu birinci mendirek gibi olan yer değil, ikincisi hemen burnun ucu, kalenin burnun ucuna River Clyde gemisiyle yanaşmışlardı. Geminin içinde 8 tabur asker vardı. Bunlar yanlardan biri bir turba atı şeklinde hızlı bir şekilde indirilerek göğe karaya ele geçirilecek, ardından Seddurberke'ye ele geçirilecek ve oradan da Alçıtepe'ye kadar yürüyeceklerdi. Ama işin sonu hiç öyle olmadı. Buraya çıkan 8 tabur asker yaklaşık 2000 zayiat vererek 32,5 saat boyunca burada çakılı kaldılar. Ve hala da aşağıdaki mezarlıkta gördüğünüz gibi halen orada bulunuyorlar. İşte Türk'ün gücü ve kahramanlarımız. Bunlar efsane değil, bunlar hepsi gerçek arkadaşlar. Yahya Çavuş ve arkadaşları burada akşama kadar çarpıştılar ve çoğunluğu da sadece mermisi bittiği için yavaş yavaş geri çekildiler. Orada anlatıldığı gibi tamamı şehit olmadı. Tabii ki daha sonradan kuvvetlenerek gelmek için mermi bitince kademeli olarak yavaş yavaş geri çekildiler. Ama İngilizlere burada ya birinci günde çok büyük bir ders verdiler. Toplam zayiatları 2000'i aşmıştır arkadaşlar. Türkler düşmanı şaşırtan bir baskınla tüfeklerini ateşledi. Filikalarda bulunan 900 İrlandalı er, aynı zamanda River Clyde adlı kömür gemisine bindirilmiş 2200 İngiliz askeri ne uğradıklarını şaşırdılar. River Clyde sahile kafadan bindirme yaparak iki tarafından rampalarla askerleri aşağı indirmek için dizayn edilmişti. İçinde 2 tabura aşkın İngiliz askeri vardı. Bir iskele kurularak İngiliz askerlerinin iskelelere fırlamasıyla büyük bir çatışma başladı. 3 saat süren bu çarpışma sonucu İrlanda taburundan sağ kalan sadece toplamda 200'e yakın asker ancak kıyıda üst üste dar bir toprak üzerinde tutunmaya çalışıyordu. River Clyde'da 2000'e yakın asker hapis olmuş, dışarıya çıkamıyor. Çıktıkları anda Yahya Çavuş ve arkadaşlarının attığı mermilerden aşağı iniyordu. Her iki tarafta %7'ye yakın kayıp vermiş, subayların çoğu saf dışı kalmış, düşman donanması o gün Ertuğrul Koyun'da 4600 top mermisi atmış idi. Bütün bunlara rağmen Türk tarafı azimle direniyordu. İngilizler bu umulmayan direniş karşısında şaşırmış ve en büyük kuvveti ayırdıkları ikinci kademe çıkarma olayını vazgeçmişti. Tabur sahip olduğu olanakları en iyi şekilde kullanmış ve kendisiyle oranlanamayacak sayısal üstünlüğe ve ateş gücüne sahip bir düşmana karşı ilk 20,5 saat tek başına dayanmıştır ve takviye almamıştır. 3,5 saat boyunca durdurmayı başarmıştır. İnatçı bir savunma sonucunda kazanılan zaman içinde Türk tarafının elde ettiği en önemli kazanç, ilk 24 saat içerisinde düşmanın öngördüğü hedeflere asla varamamış olmasıdır. Ve bütün savaş boyunca da Alçıtepe düşman için ancak bir hayal olmuştur.